Arabamın üst bagajını tutan port bagaj bağlantı ayağı ikinci kez çatladı ve kırıldı. Yenisini almaya kalksam takım olarak satılıyor ve pahalıya mal oluyor. Ayrıca üstte ağırlık olmamasına rağmen bir yıl kadar sürede tekrar kırılıyor. Tüm bu sorunları aşmak için kendi parçamı kendim üretme kararı aldım. Bu videoda kırılan bu port bagaj bağlantı aparatının Tinkercad'da çizimini, dış mekan şartlarına dayanması için filament seçimini ve boyama detaylarını göreceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz. İlk olarak Tinkercad uygulamasında parçamı çizdim ve parçanın bazı detaylarını tekrar şekillendirdim. Bunun temel sebebi ben bu parçayı enjeksiyon makinesinde değil bir 3D yazıcıda basacağım. Haliyle 3D yazıcıdan basılan malzeme bir enjeksiyon kadar sağlam olmayacak. Bunun için hemen sağlamlaştırma işlemi yapıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Hemen şu görüldüğü gibi kenarlardaki ek parçaları koydum. Böylece filament dayanımı daha da arttı. Ayrıca enjeksiyon makinesinde basılan parçanın kalınlığı 2 milimken ben neredeyse her parçanın et kalınlığını 10 milimetreye çıkardım. Buradaki temel sebep şuydu. Hem 3D yazıdan çıkan parçanın dayanımının daha yüksek olmasını sağlamak hem de uzun ömürlü bir parça yapmaya çalışmaktı. Şimdi bunu ilerleyen süreçte anlayacağım. Yani belki 1 yıl sonra, belki 6 ay sonra, belki 1 ay sonra parça kırılacak, onu bilmiyorum. Ama ilk etapta parçayı çizip de arabanın üzerine taktığımda bariz bir şekilde sağlamlığını gördüm diyebilirim. Yani şu anlık bu malzeme gayet sağlam ve dayanıklı ki şu gördüğünüz gri renkli parçaları da sadece kırılma noktalarına destek olsun diye attım. Bu parçaların inanılmaz derecede etkisi var. Tüm parçaları yerleştirip tasarım işlemini bitirdikten sonra modelimi Tinkercad'dan dışarıya aktardım ve 3D Builder uygulamasını da açtım. Da yine 3D Builder uygulaması hatası varsa bunları gideriyor ve akabinde parçayı Creality Print uygulamasına aktarıyoruz. Şimdi burada birkaç detaydan bahsedeceğim. Birincisi parçanın yönü. Parçayı şu an olduğu gibi dikey formatta basarsanız parçanın kırılması çok daha kolay oluyor. Çünkü kumaşlardaki çözgü ve atkı yönü gibi malzemenin dayanımı maalesef çözgü yönünde daha fazla oluyor. Yani malzemeyi yatay formata çevirip bu şekilde basarsanız çok daha dayanıklı olacak. Ama bu halde de sarkma olacağını düşünüyorum. Çünkü iç bölüme destek atacak ama yine de o desteklerin sarkması olacak. O yüzden en sağlıklı baskı yönü bu olacak. Malzemeyi bu şekilde basarsanız dayanımı çok daha yüksek olacak dikey formata göre. O yüzden malzemeyi tekrar bu şekle getirip ondan sonra ayarlamalarını yapmaya başladım. Ben burada PETG filament kullandım. Hemen PETG filamentin ayarlarını seçtim ve akabinde duvar döngülerini artırdım. Duvar döngüsünü artırmak malzemenin dayanıklılığını artıracak. Bu yüzden 2 olan duvar döngüsünü 4'e çıkardım. Alternatif ekstra duvarı da aktifleştirdim. Böylece boşluk varsa duvarlar arasında onları da kapatacak. Ve dolgu deseni. Dolgu deseni ve dolgu yoğunluğuna gelince dolgu yoğunluğunu %50 yaptım ama %30 da yeterli, basılırken fark ettim. Desen kısmında klasik bal peteği yaptım çünkü bal peteği diğerlerine göre daha dayanıklı. Otomatik ağaç destekte plakamı dilimledim. Ve burada kontrolleri yapıyorum. Bunun temel sebebi şu: modelleme yaparken bazen gözden kaçan küçük detaylar oluyor ve bunlar sorun oluşturuyor. Görüldüğü gibi zeminde tutan kısım çok az. Normal şartlarda bu parçanın çok fazla noktasının zemine değmesi lazım. Bu parçada çok az nokta değiyor. Bunun temel sebebi parçayı çevirdiğimizde bakın altta küçücük bir detayı gözden kaçırmışım. İşte bu küçücük detay aslında ilerleyen süreçte baskıda büyük bir probleme sebep olabiliyor. İşte o problemi aşmak için hemen parçayı tekrardan 3D Builder düzleminde açıp alttan ve üstten o görünen çıkıntıları kesip düzleşmesini sağlıyorum. Birer milimetre kestiğimde parçamın orijinalinde herhangi bir şey değişmeyecek. Zaten benim tasarladığım bir parça. Alttan ve üstten birer milimetre kestiğimde malzeme çok daha rahat zemine oturacak. Malzeme düzeltmeden bu haliyle de basılabilirdi ama o bölgelerde sarkmalara sebep olabilirdi. Ayrıca bu tarz filamentler çalışırken zeminden kopma olayı da sık oluyor. Zeminden kopmasını da önlüyor böylece. Yani daha geniş bir yüzey alanı tablo üzerinde zemin kopuşlarını engelliyor ya da erteliyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bakın görüldüğü gibi daha geniş bir zemin oturuyor. Hem de düz olması bence çok daha güzel bir görüntü verecek. Bütün ayarlamaları yapıp malzemeyi artık 3D yazıcıma baskıya gönderiyorum. Malzeme %50 sıklıkta yazıldığı için 244 gramlık bir filament masrafı oluyor ve 9 saat gibi bir sürede basılacak.
Burada ben PETG filamenti neden kullandım o kısma değinmek istiyorum. Bu aracın üzerinde suya ve çevresel şartlara maruz kalacak. Aslında bu tarz bir malzemeyi asadan yapmak gerekiyor ama daha önceki bir videomda anlatmıştım. Benim yazıcımın bir parçası kırıldı ve o parçayı ben asadan basarak kullandım. Haliyle asa filament kullandığım zaman o parça eriyor ve kullanamıyorum. Ya çok kısa süreli evet parçaları basabiliyorum ama bu tarz 9-10 saatlik parçalarda o malzeme eriyip tekrardan baskıyı yapamaz hale getiriyor. O yüzden asayı kolay kolay kullanmıyorum ama PETG'de herhangi bir sorun yaşamadan filamenti çok rahat 9 ya da 10 saatlik baskıları yapabiliyorum. O yüzden PETG tercih ettim. Aslında asa olmalıydı. Ama PETG'nin de uzun süre dışarı şartlarına dayanacağını düşünüyorum. Ki zaten biz bu haliyle bırakmayıp üzerine güneşten korunması için boya çekeceğiz. Ve baskı işlemi tamamlandı. Şu an elimde gördüğünüz benim kırılan ve çatlayan parçam. Bu parça esnediği için aracın bagajı üst kısımda zor duruyordu. Dengesiz bir hali vardı ve aşağı doğru sarkmıştı. İşte tam olarak bu sorunu çözmek için diğer gri olan parçayı PETG'den bastım. Tabi bu parçayı bu ham haliyle kullanmayacağım. Güneş dayanımını artırmak için benim bu malzemeyi boyamam gerekiyor. Boya olarak Cadence marka vernikli lake boya kullanıyorum. Bu boya hem dış ortamlarda işe yarıyor hem parlak görüntüsü var. Hem de gözenekli yapılarda gözenekleri kapatıyor. Yani daha önce yaptığım saksılarda filan kullandım. Hem su geçirmezliği sağlıyor. Daha sonra üzerine vernik de atıp taş vernikle destekleyebilirsiniz ama bu parçada benim için gerek yok. Çünkü tek bir amacı var bu boyanın burada. Güneş ışığından parçayı koruması. Ki burada PLA kullanmama sebebime daha önce değinmedim. Şimdi ona kısaca bir değineyim. Eğer burada ben PLA filament kullanırsam Adana gibi bir bölgedeki sıcak hava PLA'nın erimesine, yumuşamasına ve parçanın kırılmasına sebep olacak. Bu kaçınılmaz. O yüzden PETG gibi ısı dayanımı yüksek bir filament tercih ettim. Ama UV'ye karşı korumak için de mecburen filamenti boyamak gerekiyor. Bu konuda hassas bir konu. Bilindiği üzere siyah güneş ışığını aşırı çekiyor. Aslında siyah boyama çok da uygun değil ama benim diğer ayakların tamamı siyah olduğu için görüntüyü siyaha boyadım. İlerleyen süreçte arabanın rengi bir metalik bir renge boyayıp 4 ayağı da değiştirebilirim. Sadece burada dayanıklılığı test etmem lazım. İlerleyen süreçte belki 1-1,5 ay sonra malzemenin ne kadar dayanıklı olduğunu ya da olmadığını net bir şekilde göreceğim. Ama şu an bence gayet dayanıklı ve yeterli bir malzeme elde ettim. Gelelim araca montaj kısmına. Montaj aşamasında üst bagajı boşaltıp işlemi yaparsanız benim koyduğum gibi alta taş koyup aracın üstünü çizmemiş olursunuz. Burası önemli bir ayrıntı. Bence aracınızın üzerine bu şekilde bir kaldırım taşı koymayın. Böylece port bagaj bağlantı aparatımızı bağlayarak projemizin sonuna geldik. Bir sonraki çalışmada görüşmek ümidiyle. Esen kalın.